Herkese selamlar. Sadece Hello Boys'un sıradan bir bölümünü konuşmayacağız. İkinci sezon 12. bölüm yani Günah Arifesi. Dizinin bugüne kadar kurduğu o tüm komik şeytanlar maskesini indirdiğini ve bizlere gerçek bir drama sunduğu, en önemlisi ise bizlere bütün çıplaklığıyla bunu göstermekte. Stolas'ın sarayını kaybetmesi bir şeydi, servetini kaybetmesi bir şeydi ama bu bölüm bir babanın hayatta sahip olduğu en değerli şeyi yani kızına ulaşma ihtimalini nasıl kaybettiğini izledik. Bu videoda Stolas ve Belizzo arasındaki o devasa kültürel uçurumun ilişkilerini nasıl zorladığını, aldatma temasının bölümdeki ironik işleyişine ve en önemlisi Octavia'nın uyanan gücüne dair teorileri en ince detaylarına kadar inceleyeceğiz. Kahvenizi ve çayınızı hazırlayın. Cehennemin en soğuk ama en yakıcı gününe yani günah arifesine dalış yapıyoruz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve teorileri yorumlarda belirtmeyi unutma. Ve en önemlisi ise katıl üyesi olarak bu kanala maddi destek verebilir ve videolara daha erken erişim elde edebilirsin. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle bölümün atmosferinden başlayalım. Stolas o görkemli sarayından sonra şimdi ise imp ofisinde. Belizzo'nun o katil dünyasına sıkışıp kalmış durumda. Ama burada senaristlerin bize sunduğu muazzam bir ayna tekniği var. Bölümdeki müşteriye dikkat ettiniz mi? Kadın ofise giriyor ve ne istiyor? Kocasını öldürmelerini. Neden? Çünkü kocası onu başka bir adamla terk etmiş ve onun deyimiyle çocuklara bu sapkın zihniyeti aşılamakta. Bu hikaye size tanıdık geldi mi? Evet, bu aslında Stella'nın perspektifinden Stolas'ın hikayesi. Bu arada şirret karı Stellas'tan nefret ediyorum arkadaşlar. Eğer sen de bu kadından nefret ediyorsan Stellas'a bir beddua edebilirsin. Neyse, müşteri kocasının bencil olduğunu ve ailesini yıktığını haykırırken kamera Stolas'ın yüzündeki o suçluluk ifadesine odaklanmakta. Stolas bu görevde aslında kendi vicdanıyla savaşıyor. Müşterinin böyle rezil bir hayatı çocuklarıma yaşatmaya hakkı yok sözü Stolas'ın kalbine saplanan bir bıçak gibi. Stolas yıllarca Octavia için mutsuz bir evliliği sürdürdü. Ama günün sonunda dışarıdan bakıldığında o da ailesini terk eden bencil baba konumuna düşmüş durumda. Bölümün bu yan hikayesi sadece süreyi doldurmak için değil, Stolas'ın iç dünyasındaki çatışmayı bize göstermek için harika bir araçtı. Gelelim ilişkinin dinamiğine. Bu bölümde Stolist ilişkisinin en ham halini görüyoruz. Artık gizli buluşmalar, büyülü dolunaylar yok. Artık evde ne yiyeceğiz sorunu var. Buradaki ekonomik ve kültürel uçurum dizinin başından beri komedi unsuruydu ama bu bölümde bir hayatta kalma meselesine dönüşmüş durumda. Stolas bir Goishi prensi. Hayatı boyunca önüne kavrulmuş fareler, ateş koyları, özel diyetler gelmiş. Belizzo ise sokaklardan geliyor, fare yakalıyor ve çöpten bulduğu yemekleri yiyor. Stolas'ın Belizzo'ya bana uygun bir şeyler alabilir misin demesi ve Belizzo'nun çaresizliği aşkın karın doyurmadığının en büyük kanıtıdır. Ancak Stolas'ın çabasını takdir etmemiz gerek. O sadece sığıntı gibi yaşamayı reddediyor. Luna'nın masasına oturup sekreterlik yapmaya çalışması, telefonlara bakması, bunlar bir prens için utanç verici olabilir ama o Belizzo'nun dünyasına ait olabilmek için egosunu tamamen sıfırlamış durumda. Belizzo cephesinde ise işler daha karışık. Çünkü Belizzo Stolas'ı seviyor evet ama aynı zamanda onun bu beceriksizliği ve muhtaçlığı karşısında hem korumacı hem de öfkeli bir tavır sergiliyor. Belizzo artık ilişkide güçlü taraf. Eskiden Stolas'ın parası ve gücü vardı. Şimdi ise Belizzo'nun sokaktaki zekası ve işi var. Bu güç dengesinin değişimi ilişkileri böyle daha gerçekçi ama daha zorlu bir sınava sokmakta. Ve bölümün kalbimizi söktüğü o ana geliyoruz. Stolas'ın kızı Octavia ile olan yüzleşmesi. Bakın arkadaşlar, Octavia'nın buradaki tepkisini iyi analiz etmemiz gerek. Biz izleyiciler olarak Stolas'ın ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Stella'nın ne kadar şirret bir karı olduğunu da biliyoruz. Ama Octavia bunları tam olarak bilmiyor veya bilmek istemiyor. Octavia'nın gözünde babası annesini aldattı, ailesini dağıttı, sarayı yaktı. Yani tam olarak yakma değil de yıktı anlamında yani dağıttı anlamında. Ve şimdi bir imple yaşıyor. Octavia'nın babasına bağırdığı o sahnedeki kurduğu şu cümleye çok dikkatli bakın ve bu çok kritiktir arkadaşlar. Beni sevmiyorsun. Sadece onu seviyorsun. Benim yüzümden mi o evliliğe katlandın? Ben senin için bir zorunluluk muyum?
Bu bir çocuğun duyabileceği en ağır şüphe. Stolas'ın seni korumak için yaptığım savunması işi daha da boka batırmasıydı, çünkü Octavia'da beni kandırdın olarak yankılanmakta. Ve o korkunç hüküm. Bölüm sonunda Stolas Bilissio'ya dönüp ne demişti hatırlayın. Tam 100 yıl boyunca o olmayacak. Bu detay çok önemli arkadaşlar, çünkü cehennem bürokrasisinde veya Andropolos ile yapılan anlaşmada belli ki bir madde var. Stolas Octavia'nın reşit olmasını veya belli bir süreye beklemek zorunda değil. Tam bir asır boyunca kızından men edilmiş durumda. Bu ölümsüz için 100 yıl böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçebilir diyenler olacaktır ama hayır. Stolas ölümsüz olabilir ama duyguları çok insani. Kızının büyümesini, değişimini 100 yıl boyunca izlemek bir baba için sonsuz bir işkencedir. Stolas özgürlüğünü kazandı ama bedelini kalbiyle ödedi. Peki bundan sonra ne olacak? İşte gelelim 3. sezona. Octavia bu bölümde sadece ağlayan bir çocuk değildi. O Andropolos gibi güçlü, kurnaz ve tehlikeli bir Marki'nin karşısına dikilip babama zarar veremezsin dediği anı hatırlayın. O sahnede Andropolos duraksadı. Neden? Çünkü Goeshi kanı taşıyan tek kişi Stolas değildi. Octavia, Stolas'ın varisi ve damarlarında muazzam bir Goeshi gücü yatmakta. Şu anda güçlerini kontrol etmeyi bilmiyor olabilir ama öfkesi onu tehlikeli yapıyor. Benim teorim ise şu. Önümüzdeki bölümlerde Stella yani Shredkar'ı ve Andropolos Octavia'yı babasına karşı bir silah olarak kullanmaya çalışacak. Onu dolduracaklar. Stolas'a karşı bileyecekler. Ancak Octavia babasından nefret etse de içindeki o koruma içgüdüsü kaybolmadı. Octavia'nın Goeshi ailesinin başına geçecek asil güç olduğunu düşünmekteler. Belki de o 100 yıllık ceza bitmeden Octavia kendi gücünü eline alıp bu saçma bürokrasiyi yıkan kişi olacak. Babasını affetmesi uzun sürebilir ama onu Andropolios'a yedirmeyecektir. Sonuç olarak günah arifesi bize Stolas'ın dibe vuruşunu göstermiştir. Artık kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Ne saray, ne ünvan, ne de çocuk. Elinde kalan tek şey dansa kaldırdığı o kırmızı imp. Yani daha doğrusu Bilissio'nun. Bu saatten sonra da Stolas ve Bilissio'nun ilişkisi artık bir kaçamak değil, birbirlerine tutunma hikayesidir. Onlar artık iki yalnız ruh. Ancak artık yeter yani. 3. sezonda şunların ilişkilerini bağlayın arkadaşlar. Neyse, sizce Stolas bu 100 yıla dayanabilecek mi? Octavia babasının gerçekliğini ne zaman anlayacak? Ve en önemlisi, sizce Stolas gerçekten de Octavia'nın dediği gibi bencil miydi? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Bu tarz derinlemesine analizlerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki cehennem turunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.